Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Nasıl değerlendiriyorsunuz yaşanan gelişmeleri? Aslında sizden şuradan başlamanızı rica edeceğim. Bu sürece gelinmesi için altyapıyı oluşturan nedenler neler oldu? Son zamanlarda iki ülke arasında neler yaşandı da İsrail bu gece bu saldırıyı başlattı? Şimdi aslında yani bunun için oldukça büyük bir çerçeveden olaya bakmak lazım Derya Hanım. Şimdi şöyle diyorum ben, bir müzakere süreci var. ABD ile İran arasında nükleer silahların durdurulması, nükleer silahlanmanın durdurulması konusunda. İran'la müzakere etmek isteyen bir ABD var ama ABD bunu neden istiyor? İşte işin ilginç tarafı burası. Ve hep şuradan bahsediyorduk biz, hatırlarsanız. İşte ABD, Çin'le muhtemel girişeceği yeni bir stratejide, ki kritik mineral stratejisi diyoruz biz buna, diğer coğrafyalardaki çatışmaları durduran, bütün enerjisini o bölgeye yönetecek bir ABD'den bahsediyorduk. İşte neler gördük Çin'le ilgili olarak? Önce bir kritik minerallerin işletilmesi konusunda işbirliği önerdi. Olmadı. Ekonomik yaptırımlar, tarifeler yükseltildi ve en son 2-3 gün önce ABD Başkanı Trump Çin'le anlaştıklarını duyurdu. Çin'in kritik mineral vereceğini, kendilerine Çin'le normal ticareti devam edeceğini duyurdu. Ve çok ilginçtir. 3 gün önce İsrail-İran ilişkileri birdenbire alevlendi. ABD birdenbire açıklama yaptı. O bölgeden vatandaşlarını çekme çağrısında bulundu. Şimdi tabii bu hemen 3 gün içerisinde gelişecek bir durum değildi. Şimdi bu İran'daki hedeflerin tespit edilmesi, vurulması, bunların vurulma planının yapılması İsrail'in uzun bir hazırlık içerisinde olduğunda göstergesi. Sadece muhtemel senaryoda devreye sokulması isteniyordu ve sokuldu. Yani şunu demek istiyorum. ABD Pasifik bölgesindeki politikasını şimdilik dondururken bütün enerjisini İsrail'le birlikte onlara göre yarım kalmış bu görevi tamamlamak için buraya yöneltti. Yani İran'a yöneltti. Bunun altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla işte mesela önceki gün, çarşamba günü İsrail'in saldırabileceği konusunda açıklamalar yapıldı 2 gün önce. Ve bununla ilgili televizyonlarda yorumlar yaparken şunları söyledik. Bu gece olmaz bu iş. Neden? Çünkü Perşembe günü, yani dün, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın toplantısı vardı ve burada bir karar alması bekleniyordu İran aleyhine. O kararın alınması ve o kararı gerekçe göstererek saldırıya meşru zemin hazırlamak amacıyla o kararı gerekçe göstererek saldırabileceğini tahmin etmiştik ve o da gerçekleşti. Dolayısıyla bugün sabah işte yaklaşık 6-7 saattir İran üzerinde İsrail'in fütursuzca böyle insanlığa, devletler hukukuna, uluslararası hukuka sığmayan, bu konuda konuşulmayacak şekilde saldırıları devam ediyor. Ama benim kafamda şu soru işareti var. Bunu da sorup ardından esas konuya da gelmek lazım. Şimdi 200 tane İsrail uçağından bahsediliyor İran semalarında. Şimdi iş böyle olunca İran'ın bunca zamandır İsrail tehdidine rağmen hava savunma sisteminde ya da bu uçaklara karşılık avcı uçaklarını yeterince temin edip edememesi konusunda acaba yetersiz mi kaldı İran? Ya da İran hava savunma sistemi neden burada tamamen devreye girmedi? Ya da bu 200 tane uçak, hava sahasında 200 tane uçak söylemi bir propaganda aracı mıydı? Şimdi bu soruları sormamız lazım. Ya da bu 200 tane uçak İran hava sahasında değil de bu füzeleri fırlatırken acaba bir başka ülkenin hava sahasından fırlattığı hassas güdümlü mermiler vasıtasıyla böyle ekranda gösterdiğiniz gibi nokta vuruşu bir atış mı gerçekleştirdi? Yani bütün bunlar aslında sorulup sorgulanması gereken hususlar. Ama sonuç itibariyle bugün İran'a bir saldırı var. Devletler
Hocam çok özür dileyerek araya girmek istiyorum. Sesinizde şu an bir problem oldu. Sizi sağlıklı duyamıyoruz. Çok önemli bir noktaya vurgu yapıyordunuz. Arkadaşlarım hemen bu sorunu giderince bana haber verirlerse ben o sırada bilgileri bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Evet, bu saldırılar sırasında hem İran ordusundan önemli isimlerin hem de sivil halkın İsrail tarafından hedef alındığını bir kez daha ifade edelim. Yapılan açıklamada, İran'dan yapılan açıklamada bu saldırılara misliyle karşılık verileceği ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklama oldukça dikkat çekiciydi. Dışişleri Bakanı Rubio dedi ki saldırıların bizimle bir ilgisi yok. O sebeple İran bize hedef almamalı. Ancak geçtiğimiz saatlerde Trump katıldığı bir televizyon yayınında gerekirse İsrail'i destekleyeceğiz, İsrail'i savunacağız açıklamalarını yapmıştı. İsrail'in saldırganlığı bölgeye yönelik, Filistin'e yönelik 2 yılı aşkın süredir devam ediyor aslında ve ne yazık ki İsrail'i durdurabilecek bir adım henüz atılmadı. Dünya ülkeleri tarafından, devletler tarafından, devlet başkanları tarafından. Peki bu son gelişmeler ışığında yeni adımlar atılacak mı? Bölge ülkeleri bir araya gelerek İsrail'e karşı bir adım atacaklar mı? Bir süreç başlatacaklar mı? İşte en çok konuşmamız gereken noktalardan birisi de bu. Çünkü artık fark ediyoruz ki İsrail saldırganlığını yalnızca fiili olarak, fiziki olarak İsrail'in karşısında durarak gerçekleştirebiliriz. Bu noktada Türkiye oldukça önemli bir güç. Biraz önce Ulusal Kanal Haber Müdürü İlker Yücel'le de tam olarak bu noktanın üzerinde durmuştuk. Türkiye bölgede hem siyasi açıdan hem de birçok askeri açıdan da olmak üzere birçok açıdan çok güçlü bir devlet olduğu için Türkiye'nin bu noktada atacağı bir adım, Türk devletinin, Türk hükümetinin atacağı bir adım diğer ülkelere, bölge ülkelerine de oldukça büyük bir cesaret verecektir. İsrail'i bu noktada, bu süreçte durdurmanın tek yolu da bu olacaktır. Yapılan yorumlar, değerlendirmeler hep bu yönde olmuştu. Evet, İran güvenlik kaynakları sert karşılık vermeyi planlıyoruz dedi ve İsrail'de, İran'da, iki ülkede de olağanüstü hal ilan edildi saldırılar sonrasında. Aynı zamanda Tahran'daki uçuşların da askıya alındığını bu süreçte bir kez daha ifade etmiş olalım. Netanyahu'dan bir açıklama gelmişti. Netanyahu vatandaşlarına sığınaklarda daha uzun süre kalmaları ve gıda stoğu yapmaları konusunda bir çağrıda bulundu. Aslında bu da İsrail'in acziyetini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Bakın son çırpınışları içerisinde olan İsrail hem yaptığı saldırıyla ve sonrasında yaptığı açıklamalarla da geldiği durumu net bir şekilde tüm dünyanın gözünün önünde gerçekleştiriyor oluyor. Zaten İsrail'de halkın, vatandaşların Netanyahu'ya karşı inanılmaz bir tepkisi söz konusuydu bilindiği üzere. Artık kendi vatandaşlarının, kendi askerinin, kendi ordusunun dahi Netanyahu'ya dayanacak gücü yok. Protestolar hep devam ediyordu İsrail'de bu süreçte. Yapılan açıklamalar, yayımlanan analizler İsrail'de yaşayan vatandaşların psikolojik olarak özellikle oldukça olumsuz etkilendiği, psikolojik rahatsızlıkların, ilaç kullanımlarının arttığı yönündeydi. Eminiz ki İran'a yapılan bu saldırının ardından da yine vatandaşların tepkisi olacak, İsrail'de protestolar olacak. Çünkü vatandaşlar oldukça sıkıldı içinde olunan bu durumdan ve elbette bizzat kendilerini de etkileyen bir durum. Sonuçta İran'dan yapılacak bir saldırı orada sivil vatandaşları da etkileyecek. Neler olacak, neler yaşanacak değerlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin durumu ve tutumu ne olacak? Az önce ilk açıklamanın AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldiğini ifade etmiştik. Şu an biraz önce Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan da yine saldırıya ilişkin bir açıklama geldi. Hemen o açıklamanın ayrıntılarını da ekranlara getirelim. İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz denildi yapılan açıklamada. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur. Saldırıların İran'ın nükleer programı ile ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarda çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda
bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir. İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir. Orta Doğu'da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz denildi Türk Dışişleri'nden yapılan açıklamada. Birazdan yine konunun üzerinde dururuz. Hocamız tekrar bizlerle birlikte siyaset bilimci doçent doktor Ali Fuat Gökçe hocamız. Hocam dün yaşanan gelişmeler ışığında tam anlatmaya, değerlendirmeye başlamıştınız ki sesinizde bir problem olmuştu. Sizden yeni baştan başlamanızı rica edeceğim. Ardından Türk Dışişleri'nin açıklamasını ve Türkiye'nin tutumunu da elbette konuşacağız ve değerlendireceğiz. Evet Derya Hanım, dediğimiz gibi yani dün Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın yapacağı açıklama bu saldırının meşruiyetini sağlamak açısından beklenirdi diyebiliriz. Bu açıklama yapıldıktan sonra, karar alındıktan sonra da bu gece işte sabah saatlerinde, sabaha karşı da bu saldırı gerçekleştirildi. Tabii bu dediğim gibi kabul edilecek bir şey değil. Hem Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama hem Sayın Ömer Çelik'in yapmış olduğu açıklamada bunun altı çizilerek vurgulanıyor. İsrail'in bu saldırgan tutumunun nereye kadar devam edeceği, bunun bir an önce durması gerektiğine dair açıklamalar da var ve bu da olması gereken. Yani bugün biz farklı cepheden baktığımız andan itibaren Türkiye ve İran'ın karşı karşıya getirilmesinin ötesinde her birinin parçalanarak ya da her birinin içerisinde direnç güçlerinin bir şekilde zayıflatılarak bir zayıf halka oluşturulması her iki ülkede etkileyecektir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu konuda tavrın net olması lazım, açık olması lazım. Hem Türk siyaseti açısından hem Türk halkı açısından. Çünkü bugün baktığımızda İsrail'in arkasında İsrail ne yaparsa yapsın soykırım dahi yapıyor. Bakın soykırım dahi yapıyor. Arkasında duran bu suça ortak olan bir Batı olduğunu görüyorsunuz. Ama buna mukabil işte Gazze olayında da gördük. Hizbullah olayında da gördük. İran'a karşı farklı yaklaşımların sergilendiğini de gördük İslam dünyası içerisinde. Şimdi İş böyle olunca o zaman bu da tam da onların ekmeğine yağ süren bir politik oluyor. Bunun böyle olmaması lazım. Ama işte İran bu konuda ne kadar hazırlıklıydı? Ben de kafamda bu soru işaretleri var. Çünkü tamam İran'ın yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını, oldukça sık kötü günler geçirdiğini, ekonomik anlamda da olsun, diğer siyasi olarak da bir şekilde bunu aşmaya çalıştığını görüyoruz. Ama bu saldırı artık görünür bir hale gelmişti. Geçen yıldan itibaren, 2023'ten itibaren İsrail bağıra bağıra ilk düşmanlarının ve yok edilmesi gereken kesimin İran olduğunu belirtiyordu. Dolayısıyla burada da İran'ın biraz daha tedbirli olması lazım. Çünkü dediğimiz gibi bakın üst düzey askeri yetkililer acaba sığınaklarda bu açıklamalar yapıldıktan sonra sığınaklarda korunamaz mıydı? Ya da işte bu nükleer tesislerde çalışan bilim adamları korunamaz mıydı? Bu soruları da sormamız lazım. Ama bunun ötesinde genel siyasete baktığımızda İsrail'in yapmış olduğu bu saldırıyı kabullenmek mümkün değil. Yani bunu hiçbir gerekçeyle İsrail izah edemez. Çünkü ilk başta zaten nükleer silah kendisinde var. Çok klasik bir söylem bu ama ilk başta bu yani İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor ama nükleer silah kendisinde var. Fakat İsrail'in de kendisine göre mesela bakın kendisine göre üretmiş olduğu geçerli sebepler var. Mesela İsrailliler diyor ki bizim baş düşmanımız olan İran nükleer silaha sahip olursa çok küçük bir coğrafyada yaşayan İsrail'e karşı bu nükleer silah kullanırsa İsrail haritadan silinir. Hadi bunu kullanmadı. Nükleer tehdit altında yaşayan İsrail topraklarına, tehdit altında olan İsrail topraklarına batıdan ne kadar Yahudi göç eder? Bu tehdit altında olan yere ne kadar insan gelir? Yani onlar o göç eden insanlardan nemalandığını, büyüdüğünü biliyoruz. Bunlar da etmeyeceğini düşünüyor. Böyle bir tehdit altındaki topraklara kimsenin gelmeyeceğini düşünüyor. Bu da İsrail'in geleceği açısından riskler oluşturuyor. Yani büyümesi açısından, genişlemesi açısından. Şimdi İsrail işe bu gözle de bakıyor. Ve o yüzden de İran'ın nükleer silah sahip olmasını istemiyor.
kendisi için nükleer tehdit olmasını istemiyor. Bunun için de elinden geleni yapıyor. Ve arkasında da Amerika Birleşik Devletleri var. Peki Amerika buna işte Trump diyor biz buna katılmadık diyor. Tamam, fiili olarak uçaklarını katmamışlardır, göndermemişlerdir ama istihbarat desteği ya da işte bu uçakların İsrail uçaklarının geri dönüşünde acaba havada ikmal yapıldı mı yapılmadı mı, ne kadar oldu, buna Amerikan tanker uçaklarının katılıp katılmadığı, yani bununla ilgili tabii şu ana kadar bir açıklama yok ama muhtemelen böyle bir olduğunu düşünüyoruz. Zaten ya da Basra Körfezi. Evet. Zaten dün Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşlarını bölgeden çektiğini ve uyarılarda bulunduğunu da biliyoruz hocam. Buyurun devam edin lütfen. Tabii, yani dolayısıyla böyle bir durumda biz bu gerginliğin bir sonraki aşamasının belki bu orta vadede mi olur bilemeyiz ama uzun vadede mi olur bilemeyiz ama Türkiye sınırları içerisinde olabileceğini zaten İsrailli yetkililerin yapmış olduğu açıklamalardan tahmin edebiliriz. Yani Türkiye'nin parçalanması yönelik buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu altını çizmek gerekiyor. Ama burada bir politika değişikliği var Amerika'nın. Yani bölgede çatışmasızlık ya da en az çatışma içeren bir politikadan tamamen hesap görme politikasına döndüğünü görüyoruz. Bu hesap görmeye dönmesi oldukça içinde riskler barındırıyor. Hem bölge ülkeler açısından. Irak mesela hava sahasını kapattı. Peki daha önce kapatamaz mıydı? Ürdün kapattı şimdi. Daha önce kapatamaz mıydı? Kime karşı kapattı? Bütün bu sorular aklımıza geliyor. Dolayısıyla tedirgin edici bir durum. Ama İran halkının, Türk halkı İran halkının yanında durması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü sonuç itibariyle burada İsrail yayılmacılığından herkes muzdarip. Bütün dünya İsrail'in yaptıklarına karşı koymaya çalışıyor. Biz burada hiçbir farklılığımızı, bu etnik olur, zaten dini bir farklılık yok, mezhepsel olur, bunları göz ardı ederek burada İran'ın yanında saf tutmamız gerekir diye düşünüyorum. Siyasi destek bakımından olsun, diğer destekler açısından olsun. Yapılan açıklamalarda da zaten bunu görüyoruz. Bunun iz ve emarelerini görüyoruz. Olması gereken de buydu Derya. Hocam evet, destek Türkiye'den özellikle ilk günden itibaren devam ediyor. İsrail'e karşı açıklamalar, İsrail'i kınayan açıklamalar yapılıyor. Bölge ülkelerinden de görüyoruz bu adımları, bu hamleleri. Ancak kınamanın sadece siyasi olarak Filistin'in yanında olmanın, İsrail'e karşı durmanın yeterli olmadığını görüyoruz sanki. Yani bir şeyler yapılması gerekiyor. Devletlerin, ülkelerin kınamak dışında atması gereken adımlar olduğunu düşünüyoruz. Katılır mısınız siz de bu duruma? Yani tabii kesinlikle ama bunu engelleyen hususlar var. Mesela bununla ilgili olarak birçok ülkede iktidarda kalma hırsı. Yani koltuk mu deriz buna, iktidarın devamı için mevcut ilişkilerin devam ettirilmesi mi gerekiyor? Mesela Körfez ülkelerinin Trump'a 2 trilyon dolar para vermesi, değil mi? Yani bu 2 trilyon dolar paranın nereye harcanacak? Yani bunun 100 milyonu İsrail'e harcansın, değil mi? İsrail'e destek olarak gelsin. 50 milyon doları gelsin. Yani 2 trilyon doların 50 milyon doları geldiğini düşünün. Silah, malzeme, mühimmat. 10 milyon doların geldiğini düşünün. Bu bile buradaki bu ülkelerin yönetimlerinin, halklarının değil, toplumların değil, yönetimlerinin mevcut politikalarını, duygu ve düşüncelerini net bir şekilde açıklıyor. Yani koltuklarımızın devam etmesi gerekiyor. İktidarlarımızın devam etmesi gerekiyor. Koltukta oturmaya devam etmemiz gerekiyor. Şeklindeki bir duygu ve düşünceyle hareket ettiklerini görüyoruz. Bu durumda böyle bir politikada sadece kınama açıklamasını yapmayı gerektirir. Onun ötesine geçemezler yani. Sadece kınamayla yetinirler. Birlikte hareket edelim dendiğinde ise aksiyon almakta çekinirler. Yani maalesef durum bu. Bunu gördük. Gazze'de gördük. Hala görüyoruz. Ki İran işin içerisinde olunca ben Körfez ülkelerinin farklı bir politika izleyeceklerini tahmin etmiyorum. Yani zaten birçok Körfez ülkesiyle arasında bir husumet olan İran'ın, daha doğrusu İran'la husumet olan Körfez ülkelerine öyle diyelim, ben İran'a yapılan saldırı konusunda net bir tavır alacaklarını tahmin etmiyorum. Suudi Arabistan'dan kayda değer bir açıklama var. Bunu ne kadar ileri götürebilecek? Onu da bekliyoruz. Çünkü Suudi Arabistan'la İran arasında
son dönemde ilişkiler düzelmeye başlamıştı. Bağdat'ta yapılan görüşmelerde. Ama bu daha ne kadar ileriye gidebilir? Bu Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu açıklamayı Suudi Arabistan daha ne kadar ileriye götürebilir? O da kafamda soru işaretleri. Ama olması gereken tabii ki İran'ın yanında durmaktır. Net, açık bir şekilde İran'ın yanında durmaktır. Bunu söylemden eyleme de dökmek gerekir mi? Gerekir. Nasıl olacak bu eyleme dökmek? Onu da bu işin üzerinde çalışan uzmanlar var. Bu işi planlayan, bu işin üzerine düşünen hem hariciyede hem diğer alanlardaki uzmanlar var Derya Hanım. Onlara bunları atıf yaparak onlara bir pas vermek gerekiyor diyebilirim ben. Evet hocam, Suudi Arabistan'ın açıklaması dikkat çekiciydi, tepkisi dikkat çekiciydi dediniz. Bir kez daha izleyicilerimize biz de hatırlatmış olalım. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu yöndeydi. Bilgisayarımın şarjı bitti, hemen aktaracağım şimdi sizlere. Bir yandan o açıklamanın ayrıntılarını bulurken de devamında şunu soracaktım hocam aslında size. İran geçen saldırılarda, geçen iki ülke arasında yaşanan gerginlikle soğukkanlı davranıp çok sonradan yanıtını vermişti İsrail'e yönelik. Bugün gerçekleşen saldırılarda İran'ın nasıl bir tutum sergileyeceğini düşünüyorsunuz? Bugün gün içerisinde bir yanıt gelir mi İsrail'e karşı, yoksa geçen sefer yaşanan gerginlikler gibi soğukkanlı bekleyerek adım adım daha sonra mı gerçekleştirir yanıtını İran? Şimdi 100 tane drone fırlattığına dair haberler var. Hatta İsrail bunu durdurmaya yönelik çabaların olduğu söyleniyor. Ürdün ve Irak semalarında. Şimdi iş öyle olunca bir cevap verdiğini görüyoruz. Şimdi bu demir kubbeyi ne kadar delecek? Tabii kafalarda soru işareti var. Şöyle ki, yani bizim şu anda İran'ın karşısında sadece İsrail yok. İran var.